Ve geçidi orada. Havanın sıcaklığından dolayı o kadar şikayet ettim ki kapandı. Hafif bulutlu bir yapı. Hani çok kötü değil, çok böyle iç karartıcı değil ama umarım yağmur yağmaz. Şimdi Belçika'yı seven var, sevmeyen var. Benim için sıradan bir Kuzey Avrupa ülkesi. Ve bu seyahate başlamadan önce size bu seyahatin düşük bütçeli bir seyahat olacağını söylemiştim. Evet, Belçika'da yenilecek, tadılacak lezzetler var. Ama ben her önüne gelen mekana girip yemek yersem cebimde para kalmaz. Bunun yerine günlük gıda ihtiyacımı 2,5-3 euro gibi bir rakamla gidererek hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Ama yine de kes tıraşı, o kadar vlog videosu izlemeye geldik. Patates ve biradan bahset diyorsanız gelin abi. Kaç aylıksınız ben anlamadım ki. Evet, yanlış duymadınız. Kuzey ve Orta Avrupa'nın mutfağı patates, bira. Bu kadar. Ve evet, şu ağzımı açmak zorundaydım. Yağmur başladı. Aslında İrlanda gibi uzun sürmüyor buradaki yağmurlar. Şansıma. Şaka bir yana evet. Kuzey ve Orta Avrupa ülkeleri temel olarak patates ve bira tüketiyorlar ama Belçika'da bunun haricinde deneyebileceğiniz çok fazla ürün de var. Türk mutfağı, Kapadokya kebap, waffle, Japon mutfağı, fast food zincir marketleri, bu da galiba Kore, Çin de olabilir. Yani burada Türk mutfağının yaygın olması gayet normal bir şey çünkü burada fazlasıyla Türk var. Yani mesela İrlanda'da ben gün aşırı Türk'le karşılaşmıyordum. 40 yılın başında denk gelirsek selamlaşıyorduk. Ama burada gerçekten günde 2-3 Türk'e rastlıyorum. Ve ya bu şikayet falan değil, yanlış anlaşılmasın, sadece dile getiriyorum. Yani burada hatır sayılır bir Türk nüfusu var ve çoğu doğma büyüme buralı. Şimdi biraz Belçika mutfağına değinelim. Elimizde ne var? Midye ve patates kızartması, tek başına patates kızartması, waffle, carbonara flumon, çikolata, steak tartar ve vesaire vesaire. Yine yağmur. Bu arada kendimi Türkçeden Türkçe'ye çevirmem gerekiyor. Yine yağmur dedim. Midye dolma tutkunlarıyla dolu. Hatta içerisinde tek seferde 70, 80, 90 belki de 100 taneye kadar gidebilen rekortmenler bulunduran Türk toplumu gibi Belçika toplumu da midye tüketiyor. Hem de fazlasıyla. Bu midyeler genellikle beyaz şarap, geleneksel Belçika birası veyahut da sebze suyuyla pişiriliyor. Ve Belçika'da gerçekten de favori atıştırmalıklardan bir tanesi. Belçikalılar bunu patates kızartmasıyla tüketmeyi tercih ediyorlar. Bizim gibi sek atmıyorlar. Olsun. Nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar. Ama Belçika midyesi bizimkinden farklı olarak dolma şeklinde, yani açılıp sonradan içine bir şey konulmuş gibi değil de kendi içindeki etiyle pişirilip o tüketiliyor diye düşünüyorum. Belçika mutfağının başka bir örneği. Kuş yemi. Tabii ki sıra dünden bariz belli olan anlatmaya geldi. Tabii ki patates kızartması. Belçika'da ne yenir sorusuna patates kızartması cevabı almanız o kadar su götürmez bir gerçek ki artık şehirle özdeşleşmiş tatlardan bir tanesi. Meşhur Belçika sokak lezzetlerinden biri olan patates kızartması 2 kez kızartılmasıyla meşhur olan bir yemek. Dilediğiniz gibi çeşitli soslarla külahta servis ediliyor. Ama bana sorarsanız bir numarası yok, yani düz patates kızartması. Bunu yiyeceğim ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ben bundan aldım. Thanks. El kadar waffle'a 6,90 verdim. Ya bu tabii ki sadece buranın fiyatı. Burada sadece yakında olduğu için buraya oturmak istedim ben. Bunun tabii 3 euroya 4 euroya olanları da mevcut. Parmağıma geldi. Böyle. Bayağı dolu ya. Bayağı büyük yani.
Ve üzerindeki krem şanti bile eşek kadar olduğu için. Burada el kadar dedim, porsiyon bayağı büyük yani. Küçük değil. Şimdi işin ilginç yanı, bıçak da istedim. Çünkü bu tek başına kırılacak gibi duruyor. Bu görünüyor mu? Çatal, yan tarafı da bıçak. Şimdi bakacağız. Oğlum bu ne saçma bir şey. Adam gibi bıçak yapsanıza ya. Bu da kesmiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ya bırak şunu. Önden bu krem şantiyi bitireceğim. Sonra da Türk usulü elime alacağım, yiyeceğim yani. Yağmur başladı yine. Ya çok cebelleşiyorum ya. Çok dağıttım yüzü gözü. Ya güzel. Ben beğendim açıkçası yani. O kadar bir dışının kıtır kıtırlığı, içinin yumuşaklığı gibi bir şey söz konusu değil ama yine güzel, lezzetli. Ve porsiyon da büyük yani. 6.90'ı bir yerde hak ediyor diye düşünüyorum ben. Evet, bugün de doyduk. Şimdi Türkiye'mizde de aşırı meşhur olan waffle aslında Brüksel menşeli. Brüksel'den çıkma. Farklı sos seçenekleri, farklı meyve seçenekleri, farklı süslemelerle zenginleştirebiliyorsunuz ve pek çok insan için aslında bir tutku bu. Sırada et severler için önerebileceğim, ağır ağır pişerek lezzetini bulan yumuşacık bir yemek var. Sığır etinin soğan ve kekikle harmanlanıp bir ile pişirilmesiyle hazırlanan carbonara flumeau. Bu yemeğin Brüksel mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olduğunu söylemek mümkün. Neredeyse her yerde patates kızartmasıyla servis edilen bu yemeğe defne yaprağı da çok yakışır. Burada da steak tartar var. Yani çiğ et. Yemek hakkında konuşulacak fazla bir şey yok. Aslında başrolü her Brüksel yiyeceğinin de başrolü olan sığır eti. Ve bu sığır eti acı sos, mayonez, soğan ve kapari denilen bir şeyle karıştırılıyor. Ve büyük ihtimalle yani pişirilmiyor. Hiçbir şekilde ısı kullanılmıyor. Büyük ihtimalle çiğ köfte gibi sürtünmeyle pişiyor. Ondan sonra ve servis edilirken de yumurta sarısı kullanılıyor. Belçika çikolatası ya. Elbette ki Belçika'dan ne zaman dünyada herkesin aklına ilk çikolata geliyor. Bunun sebebi Belçika çikolatalarının dünyaca ünlü olması olabilir mi? Bilmem, olabilir mi? Ama tabii ki Belçika çikolatalarının bu kadar ünlü olması Belçika'nın Avrupa'daki minnoş tatlı tarihine dayanmıyor. Afrika'daki kan ve katliam dolu tarihine dayanıyor. Bahsettiğimiz dönemin Belçika kralı 2. Leopold'un iktidarda olduğu 1885'ten 1908'e kadar uzanan dönem. Birbirinden değerli izleyicilerimin uykusunu getirmekten nefret ettiğimi biliyorsunuz. Bu yüzden kamera karşısında bu kadar gerizekalı hareketler yapıyorum. Bu yüzden sizlere uzun uzadıya karışık tarihlerle dolu bir tarih dersi verecek değilim. Özet geçmek gerekirse parlamento ve halk kendisinin karşısında olsa da Kral 2. Leopold Avrupa'nın sömürge kültürünü benimsemiş ve bunun izinde gitmek isteyen bir kraldı. Ve az önce bahsettiğim gibi yani bu tarihler 1885 ile 1908 arası. Tam da sanayi devrimi ve endüstriyel gelişimlerin yaşandığı yıllar. İnsanların hayatına daha yeni dahil olmuş araçlar için lastik ve diğer pek çok amaç için de kauçuk gerekiyordu. Peki bunu nereden temin etmeleri gerekiyordu? Elbette ki Avrupa'nın sömüre sömüre ilini kuruttuğu Afrika'nın Kongo ülkesi. 2. Leopold parlamentoyu kandırdı, halkı kandırdı, yalan yanlış vaatlerde bulundu. Yani Afrika'da sömürge yapmayacağım, insanları katletmeyeceğim, insanları köleleştirmeyeceğim gibi vaatlerde bulundu. Ve parlamentonun ve halkın güvenini kazandı. Arkasından Kongolu kabilelere giderek onlara da yalan yanlış vaatlerde bulundu. Sizlere hastane getireceğim dedi, sizlere okul getireceğim dedi, sizlere eğitim getireceğim, haklar getireceğim, özgürlükler getireceğim, demokrasi getireceğim vesaire vesaire. Kongolular da tabii ki buna dünden razıydı ama filmin koptuğu yerde tam burasıydı. 2. Leopold vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi. Halkı köleleştirdi, halka ne hastane, ne özgürlük, ne demokrasi, ne okul, ne eğitim hiçbir şey vermedi. Bunun yerine halkı köleleştirdi. Avrupa'da ihtiyaç duyulan kauçuk için halkı çalıştırmaya başladı. Ağaçların derileri yüzülüp damatılarak toplanan kauçuğu toplamak Afrikalılar için resmen bir işkenceydi. Ama toplamak zorundalardı. Çünkü artık köleydiler. Gel zaman git zaman bu iş böyle devam etti. Kongolular kauçuk toplamaya devam ettiler. Kotayı geçemeyen Kongolular cezalandırılıyordu. Zamanla Leopold iyice kontrolden çıktı.
talebe yetişmek için ve Kongolların daha fazla çalışmasını sağlamak için onları daha fazla kötülükler etmeye başladı, daha çok işkence etmeye başladı. Ve en sonunda 2. Leopold o kadar kontrolden çıktı ki az önce dediğim gibi kauçuk toplama limitini aşamayan Kongolular cezalandırılıyordu. Peki nasıl cezalandırılıyordu? En temeli elleri kesiliyordu, ikisi de. Derileri yüzülüyordu. Kan kaybından ölene kadar kırbaçlanıyorlardı veyahut da ölüyorlardı. Ve eğer değerli bir çalışansanız, değerli bir köleyseniz, yani elleriniz kesilmesine değmeyecek kadar iyi kauçuk toplayabiliyorsanız siz yerine çocuklarınızın veya karınızın elleri kesiliyordu. Tüm bu yaşananlardan sonra Brüksel başta olmak üzere Belçika'nın pek çok kentinde Avrupalılar tarafından yapılan protestolar, yürüyüşler gerçekleştirildi. İnsanlar tepkilerini ortaya koydular. Nitekim tüm bu protestolara, tepkilere ve yürüyüşlere rağmen Belçika hükümeti, Belçika Krallığı Leopold'un Kongolulara yaşattıkları için özür dilemedi ve basın bu işin üzerine bir güzel örtbas etti. Yaşananlardan yıllar sonra özür dilendi. Ama tabii ki artık çok geçti. Zira 2. Leopold'un Kongolulara yaşattıkları onlara büyük bir travma olarak bünyelerine nüksetti. Örneğin organ eksiklikleri, hayati bozukluklar, ruh sağlığı bozukluğu ve iş görememe. Bunların hepsi 2. Leopold sayesinde Kongolulara kalmış birer mirastı. Tabii ki zamanında örtbas edilen bu tarih, bu kan ve vahşet dolu tarih sonrasında gün yüzüne çıktı. Ve insanlar bu tarihi öğrendikten sonra dediler ki 2. Leopold bir katil, bir cani, bir sömürgeci. Şu an hala da turistlerin ziyaretine açık olan 2. Leopold anıtının ve pek çok diğer heykelinin kaldırılmasını istediler. Ama dediğim gibi hala da turistlerin ziyaretine açık bir şekilde orada duruyor. Ama aslında tarihi o kadar da temiz değil. Bana göre ilginç kısmı şu aslında. Kime sorsanız dünyanın en kötü insanı kim diye, herkesin aklına büyük ihtimalle bıyıklı adam gelir. Değil mi? Ama mesela bu 2. Leopold 20 milyon siyahinin ölümünden ve geri kalanların işkence edilmesinden, ellerinin kesilmesinden ve travmatize edilmesinden sorumlu. Kimse bilmiyor, kimse bunu konuşmuyor. Yine söylüyorum, dünyanın en kötü insanı kim diye sorulduğunda yine bıyıklı adam insanların aklına geliyor. Maalesef ki bu genel Avrupa'nın tarihi. Yani Avrupa'da pek çok ülke sömürge kültürünün bir parçası olmuş. İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, Belçika, ondan sonra İtalya, Almanya. Bunların hepsi resmen dünyayı sömürgeleştirmiş. Diğer kültürleri yok etmek için ellerinden geleni yapmışlar. Ki bunun en bariz örneğini İngiltere olarak görüyoruz. Çenem koptu ya. Konuş. Anlat. Gerçekten de. Ama çabalarıma değiyor. Abone sayılarım artıyor. Beğenilerim artıyor. Yorumlar geliyor videolara. Gerçekten de ve ben bunları size anlatırken kendim başkasından dinlemiş kadar sindirerek anlıyorum. Ve benim için de çok aslında kültürel bir gelişim oluyor. Yeni şeyler öğrenme açısından. Çok mutluyum o yüzden. Saat 9:30 olmuş. Burada hava çok geç kararıyor ya. Şu an bulutlu olmasına rağmen hala da aydınlık. Yani saat şu an kaç dersiniz? 7-7:30 falan dersiniz yani. Ama 9:30 olmuş. O zaman ben yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Yarın Köln'e yola çıkacağım çünkü. Hazırlık yapmam lazım. Daha 2 videoya kurgu yapacağım. Bayağı işim var. Bir de yemek yiyeceğim. Daha yemek yemedim. Ama waffle tuttu ya. Waffle tuttu. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bu şekilde içerik görmek istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Zorlama yok. Ay. Görüşmek üzere.